Bir önceki videomda A'dan Z'ye bir rehber hazırlamıştım. O videoma sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Ayrıca video sonunda da video linkini bırakıyorum. Şimdi ise sizlere Stepn uygulaması ile ilgili sık sorulan soruların cevabını vereceğim. Her zaman olduğu gibi Stepn ve diğer bilgi videolarım için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz? İlk olarak ne yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Yürüyüş, tempolu yürüyüş ya da koşu. Hafif tempolu yürüyüş yapabileceğinizi düşünüyorsanız jogger ayakkabı tam da size göre. Ama ben yavaş yürürüm diyenler için walker, roket gibi koşarım diyorsanız da runner ayakkabıyı öneriyorum. Buna karar verdiğimize göre ikinci aşamaya geçebiliriz. Eğer yüksek level'da değilseniz ilk olarak efficiency ve resilience değerlerinin toplamı 12 ve üstü olmalı. Efficiency kazancınızı ve resilience da tamir bedelinizi belirliyor. Benim sahip olduğum ayakkabı özelliklerini görüyorsunuz. Kısacası seçim sizin. Koşuyu ya da yürüyüşü nasıl yapmalıyız? Hemen ayakkabımın sahip olduğu güç ölçüsünde bir tempolu yürüyüş yapalım. Bir yandan da sizlere püf noktalardan bahsedeceğim. Bakalım 0.5 enerjiyle ne kadar kazanacağız? Kendi tecrübelerime dayanarak söylemeliyim ki sokak aralarında yürüdüğünüzde mutlaka daha düşük bir kazanç elde edeceksiniz. Yürüdüğünüz ya da koştuğunuz alan mutlaka açık bir alan olmalı ve GPS gücünün tam olacağı bir yer olmasına dikkat edin. Önceki videomda da bahsettiğim gibi yeşil alanın asla altına inmemeye çalışın. Koşumuz bitti ve kazancımızın değerini GST'nin güncel değeriyle çarparak kazancı görebilirsiniz. Level yükseltmesini ne zaman yapmalıyım? Öncelikle bir püf noktadan bahsedeyim. Level yükseltmeden önce repair yapmanızı öneriyorum. Çünkü level atladıkça repair maliyeti de artıyor. Örnek vermem gerekirse level 1'deki tamir masrafıyla level 2 arasında farklar var. Level yükseltmeden önce tamiri 100 yapmanız sizi ek maliyetten kurtaracaktır. Level yükseltmenizi de programı kullanmayacağınız bir zaman diliminde yapmalısınız. Level yükseltirken koşabilirsiniz fakat güncelleme bitmediği için eski level üzerinden kazanç olur. O sebeple boş bir zamanda yükseltmenizi yapınız. Enerjimi ne zaman kullanmalıyım? Ayakkabı aldığınızda 6 saatte bir 0.5 enerji geliyor. Yani toplamda 2 enerji geliyor. 0.4, 10, 16, 22 saatlerinde gelen enerjilerin toplamını tek seferde kullandığınızda GST miktarınız biraz daha az geliyor. Ama tamir masrafı daha uygun. 4 kere 0.5 enerjiyle koştuğunuzdaysa GST miktarı daha fazla geliyor. Ama toplamda tamir masrafı daha fazla oluyor. Kısacası karar sizin. 0 mintli mi yoksa mint yapılmış ayakkabı mı almalıyım? Mint, 2 ayakkabınız olduğunda 3. ayakkabıyı üretmek için kullandığınız bir özellik. Eğer ayakkabı üretimi gibi bir düşünceniz varsa 0 mint çok daha avantajlı. 0 mint ile örneğin ayakkabı 200 GST ile üretilirken 2 mintli de 300 GST masraf çıkabiliyor. Bir ayakkabıyla en fazla 7 kez mint yapılabiliyor. Onun haricinde satıcı değilseniz mint çok büyük bir özellik değil. Hangi level ayakkabı almalıyım? Ayakkabı alacakların açıkçası aklındaki en büyük sorulardan biri de bu. Açık konuşmak gerekirse aynı fiyat değerlerinde ne kadar yüksek level olursa sizin için o kadar iyi. Örnek vermem gerekirse her level atlamak sizin için ek bir maliyet oluyor. Ek maliyet olduğu için ayakkabıdan kazanç elde etme süreniz gecikiyor. Örneğin 15 Solana'mız olduğunu düşünelim. 15 Solana değerinde 0 level bir ayakkabı almaktansa 15 Solana değerinde 9 level ayakkabı almak çok daha mantıklı. Eğer yüksek level alacaksanız verilen puanlara çok dikkat edin. Kötü puanlanmış ayakkabı size daha düşük kazanç sunacaktır. Koştum, yürüdüm. GST kazandım. Ne yapmalıyım? Kazancınızı nasıl değerlendireceğinizin kararını siz vermelisiniz. GST tutarak değerlenmesini bekleyeceğiniz gibi GST kazancınızı USDC ya da Solana'ya çevirerek değerlendirebilirsiniz. Bu karar sizin. Örnek olarak kazandığım GST'yi USDC'ye çevirmeyi göstereyim. Bu yaptığımın aynısını farklı kombinasyonlar için de kullanabilirsiniz. Öncelikle kazandığımız GST miktarını cüzdana transfer ediyoruz. Transfer edebilmek için spending'de minimum 10 GST olması gerekiyor. Transfer ettiğimiz GST cüzdana geldikten sonra trade diyoruz. Dönüştüreceğimiz GST miktarını giriyoruz ve ardından trade'i tıklıyoruz. Ardından confirm'ı tıklıyoruz. USDC işlemi tamamlanmış oluyor. Aktivasyon kodunu nasıl alabilirim? Eğer ayakkabı sahibiyseniz her 10 enerjide bir yani 5 günde bir hesabınıza otomatik olarak aktivasyon kodu geliyor. Gelen kodları arkadaşlarınıza verebilirsiniz. Stepn, Telegram ve Discord kanallarından bu kodları almak bayağı zor. En güzel yolu arkadaşlarınızdan ya da ayakkabı sahibi kişilerden aktivasyon kodunu almak. Gem almak mantıklı mı? Gem dediğimiz şey güç arttırmadan ibaret.
ve ayakkabınızın level attırmalarında gem kilitleri açılıyor. Örnek olarak göstermem gerekirse ben de Efficiency kilidini 10 GSD karşılığında açabiliyorum. Daha sonrasında marketten gem alarak güç yükseltmesi yapabilirim. Efficiency gemleri pahalı. Resilience gemleri çok daha uygun. Resilience kilidiniz varsa onu açarak Resilience gemi alabilirsiniz. Tamiri ne zaman yapmalıyım? Aslında en güzeli yürüme sonunda hemen tamir yapmak. Ama full tamir yapmadan da gelir odaklı bir strateji uygulayabilirsiniz. Örnek vermem gerekirse tamiri 80'de sabit tutarak devam edebilirsiniz. Bu strateji tamamıyla sizin düşüncenizle şekillenmeli. İkinci step'in videomun da sonuna geldim. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi yürüyeceğiniz ve bol GST kazanacağınız günler dilerim. Hoşça kalın.